Amerika'dan herkese selamlar. Umarım herkes iyidir. Size bugün çok basit gibi görünen ama cevabı son derece ağır olan bir soru soracağım. Bir ülkenin başkanına duyulan güven çöktüğünde ne olur sorusu. Soyut bir soru gibi gelebilir ama bence değil. Çünkü şu an tam olarak bunu yaşıyoruz diyelim. Son Gallup, Reuters ve Ipsos anketlerine göre Trump'ın onay oranı %37 ile tarihin en düşük seviyelerinden birine geriledi. İlk duyulduğunda soyut bir soru gibi geldiğinin farkındayım ama değil. Ama şu an tam olarak bunu yaşıyoruz. Son Gallup, Reuters ve Ipsos anketlerine göre Trump'ın onay oranı %37 ile tarihin en düşük seviyelerinden birine geriliyor. Nixon'ın Watergate krizinden bu yana hiçbir modern Amerika başkanı görevinin bu döneminde bu kadar hızlı, bu kadar derin bir onay kaybı yaşamamıştı. Sık sık videolarımda söylediğim gibi rakamlar yalan söylemez arkadaşlar ve bugün bu rakamların perde arkasına bakalım istiyorum ve bu gerilemenin 3 büyük nedeni var ve bu tablonun dünya için, Orta Doğu için, özellikle Türkiye için ne anlama geldiğini de konuşalım isterim. Hazırsanız başlayalım. Önce kısa bir temel atalım videoya. Onay oranı basitçe şu sorunun cevabı aslında. Vatandaşlar başkanın işini beğeniyor mu, beğenmiyor mu yaptığı işleri ve bu oran düşünüldüğünde de çok daha kritik bir gösterge ortaya çıkıyor. Çünkü düşük onay oranı beraberinde şunu getirir. Kongredeki partili milletvekilleri bile başkandan uzaklaşmaya başlar ki cumhuriyetçilerin, özellikle bazı cumhuriyetçilerin bildiğiniz gibi aykırı, gruptan aykırı düşünceleri oluyor ve yasalar geçemeyebiliyor Amerika'da. Yabancı liderler o ülkeden gelen sinyalleri ciddiye almayabiliyor. Yani Beyaz Saray'ın elindeki güç fiilen zayıflayabiliyor bazı durumlarda. Ve geçen hafta Lincoln Square'den iki çok izlenen siyasi analist şöyle diyor. Trump'ın onay oranları tarihin en tehlikeli bölgesine giriyor ve başkanlıkların bu noktadan sonra düzeldiğini görmedik diyorlar. O videodan da bir kesit koyarım buraya hangi videodan bahsettiğimi. Ve bu video binlerce kişinin izlediği bir video şu anda. Daha da yükselecektir izlenmesi. Yani bu insanlar şu soruyu soruyor aslında analiz videolarında. O zaman biz de bu soruyu Türkçe ve bağımsız ve analitik bir gözle yanıtlayalım istiyorum. O yüzden bu videoyu çekiyorum ve sizlerle bu analiz videosunu paylaşmaya karar verdim. Şimdi biraz rakamlara bakalım. Çünkü videonun başında da söylemiştim, anketlere göre Trump'ın genel oy oranı %37'ye geriledi ve bu görevinin bu döneminde hiçbir modern Amerika başkanında ulaşmadığı kadar düşük bir seviyeden bahsediyoruz. Peki ekonomi özelinde bakarsak tablo daha da çarpıcı aslında. PBS NewsHour'ın son analizine göre de Trump'ın ekonomi yönetimine verilen onay oranı rekor seviyede düşük. Ve bu rakamlar sadece demokrat seçmenlerden gelmiyor tabii ki, cumhuriyetçiler de dahil. Tüm seçmen tabanında genel bir memnuniyetsizliği yansıtıyor bu sayılar. Şimdi biraz daha ayrıntılı bakalım. Halkın %75'inden fazlası Trump'ın ekonomi politikalarına yaşam maliyetini doğrudan artırdığını düşünüyor ve bir önceki videomu da buraya linkleyeceğim. Yaşam maliyetinin ne kadar gerilediğini, orta sınıfın eriyip nasıl bir dönüşüm içinde olduğunu anlattığım bir videom da var. Onu hemen tam olarak buraya koyacağım. Eğer yaşam maliyetleri nasıl, sosyal hayat nasıl derseniz o videoya bakabilirsiniz. O videoyu da bazı ana başlıklarda ayırmıştım. Benzin fiyatları, kira falan gibi nasıl olduğunu şehir şehir anlattığım bir video. Gayet yararlı bir video anlamak açısından Amerika'yı. Ve %57'si de Trump'ın kararlarının ülkeye zarar verdiğini savunuyor. %64'ü gümrük tarifelerini onaylamıyor ve en önemlisi %51'i devam eden İran müdahalesinin buna değmediğini düşünüyor. Müdahaleyi haklı bulanların oranı sadece %21, yani halkın yarısından fazlası bu operasyonu açıkça karşı çıkarken destekleyenler sadece küçük bir azınlıkta kalıyor Amerika için. Ve bir not daha bırakmak gerekirse bağımsız seçmenler, yani ne demokrat ne cumhuriyetçi olan o
kritik kitle Trump'tan hızla uzaklaşıyor gibi. Tarihsel olarak bağımsız seçmeni kaybeden başkanlar da seçim dönemlerinde çok zayıf kalabiliyor. Seçim dönemlerine çok zayıf giriyor diyebiliriz ve kısa bir ara vereceğim. Eğer bu haber analizlerimi faydalı buluyorsanız beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Gerçekten çok önemli benim için ve şimdi kaldığım yerden devam edelim istiyorum. Çünkü asıl ilginç kısma geliyorum. Şimdi şu soruyu soralım isterim. Bu tablo daha önce hangi başkanlar yaşadı ve sonuç olarak ne oldu? Gerçekten seçime giderken böyle bir düşüş yaşayınca etki oluyor mu sonuçlara? Nixon Watergate skandalının derinleştiği 1974'te Kongre'nin azil sürecini başlatmasından birkaç ay önce Nixon'ın onay oranı %24'e düşmüştü. Güçlü bir Cumhuriyetçi Kongre desteğiyle başa çıkmaya çalıştı ama sonuç olarak dayanamadı, başarılı olamadı. Yani Jimmy Carter 1979 ile 1980'de enerji krizi ve İran rehine krizinin ortasında onay oranı %28'e inmişti ve 1980 seçimlerinde Ronald Reagan da çok ağır bir yenilgi almıştı ve George Bush dönemi 2005-2008 yılları arasında Irak Savaşı'nın uzadıkça uzadığı dönemde onay oranı %25 ile 30 bandına geriledi. Bu da 2008'de Cumhuriyetçi Parti'nin büyük seçim kayıplarının zeminini hazırladı diyebilirim. Peki bu 3 isimde, 3 hikayede ortak nokta nedir derseniz de hepsinde şu 3 şey bir arada görülüyor. Ekonomik kriz var, dışarıdan devam eden bir savaş ya da çatışma var ve halkın hükümete olan güveninin erimesi var. Tanıdık geldi bugünlere ve bugün Trump tam olarak bu 3 koşulun hepsini aynı anda yaşıyor ve bu bir rastlantı değil, bu bir tarihsel örüntü aslında. Peki Trump neden bu noktaya geldi? Tek bir neden yok aslında. Bu 3 katmanlı bir kriz. Birinci katman tabii ki de ekonomi oluyor ve benim videolarımda rakamlarla sürekli anlattığım gibi enflasyon yeniden %4.2'ye yükseldi. Evet, çok küçük gibi görünüyor Türkiye'den izleyenler için ama Amerika için büyük gerilemeler ve benzin galon başına 4 dolar barajını çoktan aştı ülke genelinde. Ben San Diego'dan çekiyorum bu videoları. Kaliforniya'da rakamlar çok daha yüksek. Kira fiyatları pandemi öncesine göre %30 ile 40 yukarıda ve orta sınıf her ay sonunu getirmek için 2 kez düşünmek zorunda kalıyor artık ve seçmenler faturayı kime kesiyor derseniz hükümete kesiyor. İkinci katman olarak İran Savaşı manşete gelir. Amerikalıların %51'i devam eden müdahalenin buna değmediğini düşünüyor ve sokaktaki insanlara bakılınca da bu savaşı haklı bulanların oranı sadece %21. Yani halk bu savaşı istemiyor, çok net ve her uzayan savaş hangi ülkede olursa olsun iktidara mal edilen bir borç gibi birikmeye devam ediyor ve üçüncü katmansa, üçüncü başlıksa güven krizi. Trump'ın öngörülemeyen açıklamaları, biliyorsunuz sosyal medyada silinen paylaşımlar, gün içinde 2 farklı politika, 2 farklı açıklama ve biliyorsunuz Trump sosyal medyayı çok aktif kullanıyor ve nereye varacağını asla bilemezsiniz gibi cümlelerle ucu açık paylaşımlar yapıyor. Bir gün müzakere masasına gelebiliriz diyor, ertesi gün hiç de umurumda değil diyor ve bu kriz yönetimi değil tabii ki ve seçmenler bunu fark ediyor. Müttefik devletler de bunun farkına varıyor ve yani bu düşüş tek bir hatanın değil, üst üste binen 3 büyük krizin sonucu diyebilirim ve şimdi gelelim asıl soruya. Bu dünya için, özellikle Türkiye için ne anlama gelir? Amerika'da zayıf ve düşük onaylı bir başkanlık dış politikada çok daha öngörülemeyen adımlara zemin hazırlıyor. Zayıf bir başkan profili çizilebilir. Zayıf bir başkan iç kamuoyunu tatmin etmek için dışarıya daha saldırgan çıkabilir. Bu tarz çıkışları olabilir. Ya da tam tersi, içeride batmamak için büyük tavizler verebilir. İkisi de tahmin edilemez dinamikler yaratıyor. Ve Türkiye için bu özellikle çok önemli. Çünkü NATO içindeki Türkiye'nin pozisyonu, Amerika-İran dinamikleri, Orta Doğu'daki denge, bunların hepsi doğrudan Beyaz Saray'ın gücüyle, duruşuyla bağlantılı. Yani bir not daha vermek gerekirse tarihsel olarak düşük onay oranları Amerika'da kongre ara seçimlerinde iktidarda büyük kayıplar yaşamasına yol açıyor ve 2026 ara seçimleri kapıda ve eğer bu tablo değişmezse kongrenin yapısı kökten değişebilir ve bu
tüm dış politika denklemini yeniden kuracak demek. Bakalım bu gerilim önümüzdeki günlerde nerelere evrilecek ve bir ara daha verip videolarımı kaçırmamak için kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve bu videoyu çevrenizle, arkadaşlarınızla WhatsApp gruplarından paylaşmayı lütfen unutmayın. Çünkü dediğim gibi bu videoları ben tek başıma hazırladığım için montaj kısmı o kadar zor oluyor ki sizin her beğeninizi ben mutlulukla karşılıyorum. Havalara uçuyorum diyebilirim ya da işte ne bileyim videolarım 500, 600, 700, 1000 falan hani öyle izlenmeler aldığında da çok mutlu oluyorum. O yüzden lütfen emeğimin karşılığını eğer gördüyseniz ya da beğendiyseniz tabii ki hani zorla da like atmanızı istemem. Es geçmeyin isterim ve konuya hemen geri dönüş yaparsam da sizi de düşündüren bir soru bırakayım buraya. Sizce Trump bu çöküşten çıkar mı yoksa bu Amerikan başkanlık tarihinin bir dönüm noktası mı olur? Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Bir sonraki haber analiz videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.